Bu gece hayatımda ilk kez kalemi elime alıp yaşadığım bir anıyı satırlara bağlayarak ölümsüzleştirmeye karar verdim. Eskişehir'de grafik ve tasarım bölümü öğrencisiydim. Geçimimi sağlamak için bir pastanede garsonluk yapıyordum. Henüz hiç arkadaşım yoktu. Yoğun, stresli ve yalnız geçen bir günün ardından adaların sonuna kadar yürüdüm ve gördüğüm boş banka oturdum. Çantamda sigaramı ve çakmağımı ararken onu gördüm. Bana doğru yaklaşıyordu. Tedirgin ve çekingen bir hali vardı. Ellerini nereye koyacağını bilemiyor gibiydi. İlk anda sarhoş olabileceğini düşünüp kaşlarımı çattım ve ona baktım. İçimden, "Öf, nereden çıktı şimdi bu? İnşallah sarhoş değildir," dedim. Tam karşımda durdu ve gözlerimin içine korkusuzca baktı. Bir an öylece kilitlenip kaldım. Çabucak toparlandım, kaşlarımı çatarak sordum. "Evet," Acelesi yok. Ben beklerim. Siz işinizi halledin. dedi ve cevap vermemi bile beklemeden tam karşımda durdu. Arkasında duran korkuluk demirlerine yaslanarak oturdu ve bana bakmaya başladı. Ona haddini bildirmem gerektiğini düşünerek sert çıkıştı. "Deli misin? Yoksa sarhoş mu? Gece gece başıma iş çıkarma. Rahat bırak beni," dedim ve cevap vermesini beklemeden çantama doğru döndüm, sigaramı aramaya devam ettim. Biliyor musun, ben küçükken babamın bize dondurma almasına bayılırdım. Hele Maraş dondurmacısından alırsa. Adamın oyunları, külahı vermemesi, beni kandırması çok hoşuma gider. Kahkahalara boğulurdum. Tabii şimdi yapsa güldürmez. Direkt külahı kafasına geçirir. Söylediklerine bir anlam veremedim. Şaşkınlıkla öylece baka kaldım. O da konuşmasını sürdürdü. Şaka yapıyorum. Tabii ki külahı kafasına geçirmiyorum. Dondurmamı ziyan etmem. "Deli misin sen be adam? Ne anlatıyorsun? Rahat bırakır mısın beni?" Artık dondurma isteyen çocuk değilim. Çocuklara dondurma veren dondurmacı abiyim. Tabii ders saatleri dışında. Çünkü vizelerim var, dersten kalmak istemem. diyerek noktaladı konuşmasını ve gözlerini bana dikerek öylece bakmaya başladı. Soğukkanlılığımı korumaya çalışarak çantamdan sigaramı çıkardım. Çakmağı çaktım, sigaramı yaktım ve ilk dumanı derin bir nefesle içime çekip yavaşça bıraktım ve sordum. "Gerçekten kafam mı güzel, yoksa bana mı asılıyorsun?" Kafam gayet yerinde. Sana da asılmaya çalışmıyorum. Hem biliyor musun, artık dondurma isteyen bir çocuk olmadığımı, haftalardır bu işi yapıyor olmama rağmen ilk günden anlamadım. Kötü bir günün ardından geçmişin gölgesi kendini hatırlatınca fark ettim. Sence de komik değil mi? Neden bilmiyorum. Ama o an söyledikleri kalbimin tam ortasına dokunmuş gibi hissettim. Gözlerindeki hüznü gördüğüm an dayanamadım. Merakıma yenildim, boğazım düğümlendi, yutkundum ve sordum. "Ne oldu ki bugün?" Sanki sorduğum soruyu duymamış gibi hüzünle gülümseyerek konuşmasına devam etti. Biliyor musun, çocukluğumuzu baş edemediğimiz bir hayatın baskın geldiği anlarda hatırlamak hiç adil değil. Evet, bir tür sığınak ya da iyileşme süreci gibi görülebilir ama bence bu geçmişe özlemi ve yaşadığımız acıyı artırıyor. Ortada adil olmayan bir denge var ya da çok bariz bir dengesizlik. Gözleri kızardı. Ağlamamak için kendini sıkıyordu. Zorlanarak yutkundu ve gözlerimin içine baktı. O kadar üzüldüm ki o haline. Nedenini bilmeden içimden kalkıp ona sarılmak geçti. Sonra toparlandım ve sordum. "Beyefendi, gerçekten iyi misiniz?" Biliyor musun, küçükken cenaze törenlerini anlamakta çok zorlanırdım. Hayatta olmayan birinin başında ağlayan ailesi, onları sözle teselli etmeye gelen yakınların yersiz gülüşleri, sıradan sohbetleri, umursamaz gündelik konuşmaları. Bazen ailenin bile buna dahil olması. Önce yeniden ağlamaları, sonra yeniden gülmeleri.
Ve bir süre sonra artık hayatta olmayanın yokluğuna alışıp yaşamaya devam etmeleri. Çocukken nefret ederdim bu insanlardan. Onlar gibi olmaktan korkardım. Buna katlanamıyordum. Asla onlar gibi olmayacağım diye diretiyordum kendi kendime. Ama sonunda ne oldu? Bunlardan beter oldu. Dostoyevski diyor ya, önce biraz ağladılar ama sonra alıştılar. Aşağılık insanoğlu. Her şeye alışır. Anlattıklarına öylesine kapılmıştım ki sözlerini farkında olmadan tamamladım. Onu anladığımı fark etti. Gözlerimin içine baktı ve gülümsedi. O gülümseme hüzünlüydü ama çok içtendi. Ben de aynı içtenlikle karşılık verdim, ona gülümsedim. Biliyor musun, çoğu zaman ilişkilerin yıllarla doğru orantılı olarak güçleneceğine inanıyoruz. Ama gerçekte en güvenilir evlilikler bile bitiyor. Ortaklıklar dağılıyor, hatta aile bağları bile kopuyor. Bizse bu gerçeği görmezden geliyoruz. O kadar içselleştiriyoruz ki, sırf yıllardır tanıyoruz diye arkadaş bildiklerimizin, dost sandıklarımızın bize zarar vermesine göz yumuyoruz. Sırf kan bağımız var diye bize kendimizi değersiz hissettirme hakkını onlara veriyoruz. Kalbinizi mi kırdılar? Sen söyle. Sırf bazen küçük bir iyilikleri dokundu diye kaç kişiye hayatın hakkında söz hakkı verdin? Kaç kişiyi seni defalarca kırmalarına rağmen affettin? Kaç kere kalbin uzak durmanı söylerken sen alttan alıp yine affettin ve sonra bunun için defalarca pişmanlık yaşadın? Yaşıyoruz. Bence birileri hakkında karar verirken önceliği yıllara değil, hislerimize vermeliyiz. Ne yaşadığınız hakkında bir fikrim yok ama sizin için çok üzgünüm. Umarım Biliyor musun, hepimiz benzer şeyleri yaşıyoruz. Yaşananlar birebir aynı olmasa da kaybettiklerimizin, kırıldıklarımızın ya da yalnız kaldığımız anların sebep olduğu hisler aynı. Acının, özlemin, yalnızlığın dili değişmiyor. İşte bu yüzden duygular aslında hepimizin tek ve değişmez ortak noktası. ne kadar farklı hayatlar yaşasak da aynı boşlukta buluşuyoruz gibi, dedim. O an hissettiklerim hala içimde canlı. Yaşadığım bütün duygular, iyi ya da kötü ne varsa sanki beni yeniden o ilk anlara taşıyordu. Meğer ben hiç yalnız değilmiş. O konuştukça bunu daha çok hissediyordum. Ama şaşırmalı mıydım yoksa sevinmeli miydim bilmiyordum. Karşımda yetişkin bir çocuk vardı. Masum ama hüzünlü. Gülümsemesi de öyleydi. Bana öylece bakıyordu ve biliyordu. Anladığımı anlamıştım. Biliyor musun? Hayallerimizi ve hedeflerimize olan bağlılığımız, onlara duyduğumuz inanç ve güven hiçbir zaman ilk günkü kadar sarsılmaz kalmıyor. Bence ne kadar çok kişiye anlatırsak, hayallerimize olan inancımız o kadar zayıflıyor. Çünkü sevdiklerimiz sandığımız kadar hevesli olmuyor hayallerimizin gerçekleşmesine. Bazen yaptıkları yorumlar, ilgisiz tavırlar ya da başaramayacağımızı ima eden bakışlar içimizdeki inancı yavaş yavaş sarsıyor. O yüzden ben diyorum ki gerçekleştirene kadar hayallerimizi kimseye anlatmamalıyız. Aman Allah'ım, haklıydı. Hem de o kadar haklıydı ki. Bildiğim halde farkına varamadığım bir gerçeği böyle açıkça dile getirmesi beni şaşkınlığa sürükledi. Aynı anda kendime de kızdım. Başımı kaldırıp ona baktım ve sanki paylaştıkça bizden çalınıyorlar, dedim. Canım sıkılmıştı. Hatırlamak istemediğim anılar oturduğum bankın etrafında sessizce toplanmış gibiydi. Çantamdan bir sigara daha çıkarıp yaktım. Karşımda duran o kötü anılara karşı sanki bir meydan okuma gibi keyif sigarası içiyordum. Paketten bir tane çıkarıp çocuk adama da uzattım ama istemedi.
Bir süre ikimiz de sessiz kaldık. Sanki o da ne yaptığımı biliyordu. Bu sigaranın anıları kovmak için yakıldığını anlamış gibiydi. Konuşmamasının sebebi belki de buydu. Bana saygısından sessiz kaldı. Ama ben dayanamadım. Konuşma ihtiyacı hissettim ve anlatmaya başladım. Biliyor musun? Yalnız kalmaktan korktuğumuz için ait olmadığımız yerlere aitmişiz gibi davranmamalıyız. Dışlanmamak uğruna hayatımıza ait olmayan insanları almamalıyız. Çünkü bir süre sonra değeri olmayanların gözünde biz de değersiz olmaktan kaçamıyoruz. Üzümle baktı bana ama tek kelime etmedi. Nedenini bilmiyorum. Gözlerimden süzülen yaşlara engel olamadım. Her damla yanaklarımdan aktıkça biraz daha hafifliyor gibiydi. Sanki içimde daha fazlası olduğunu görüyordum. Ama yine de sessizliğini bozmadı. Sadece baktı. Kendimi toparladım. Yanaklarımı sildim ve devam ettim. Biliyor musun? Hatalarımız bize ait olmalı. Kendi pişmanlıklarımız olmalı. Yarım bıraktıklarımızın yasını tutup keşkelerle boğuşmamalıyız. Başkalarının ayak izlerini takip etmemeliyiz. Çünkü başkalarının doğrularıyla yaşarsak, kendi yanlışlarımızı bile yapamayız diye noktaladım söylediklerimi. Neden bilmiyorum ama konuştukça kendimle gurur duyar gibi oluyordum. Yıllardır içimde taşıdığım ama bir türlü kelimelere dökmeye cesaret edemediğim şeyleri, böylesine korkusuzca dile getirdiğim için inanılmaz bir rahatlama hissettim. Sigaramdan son dumanı içime çektim, yavaşça bıraktım ve attım. Oysa durgun gözlerle bir süre bana baktı. Hiçbir şey söylemedi. Sanki toparlanmam için bana zaman tanıyordu. Ben toparlandığımı fark ettikten sonraysa söze devam etti. Biliyor musun? Mahkemede yargılanan birine, hatta bir idam mahkumuna bile son sözleri sorulur. Hakkında hüküm verilmeden önce ya da bu dünyadan göçmeden önce kendini son kez ifade etmesine izin verirler. Çünkü son sözler önemlidir. Vaktinde söylenmeli, insan içine atmamalı. Korkmuştum. Karşımda duran adamı intihar etmeden önce günah çıkaran biri gibi görmeye başlamıştım. İçime bir ürperti çöktü ve dayanamayarak korkuyla sordum. Siz intihar etmeyi mi düşünüyorsunuz? Hayır. Dünyada bu kadar kötü, bu kadar duygusuz insan varken ve her şeye rağmen umut etmeye devam eden insanlar da varken asla yapmam. Pes etmeyi bir çare olarak gören biri değilim. Ama biliyor musun, elimde olsa Nilgün Marmara'ya, Sylvia Plath'e, Virginia Woolf'a, Stephen Zweig'a hepsine engel olurdum. Omuzlarından tutar, gözlerinin içine bakar ve sadece şunu söylerdim. Yalnız değilsin. Seni anlıyorum. Dedi ve ben de dayanamayarak bir alıntıyla karşılık verdim. Beni hemen anlamalısın. Çünkü ben kitap değilim. Çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz. Yaşarken anlaşılmaya mecburum, dedim ve tamamladı. Oğuz Atay. Yeniden gözlerimin içine bakarak bir çocuk gibi gülümsedi ve ben dayanamadım. Acaba siz aşık mı oldunuz? Aşk acısı mı çekiyorsunuz? Biliyor musun? Ben defalarca kez aşık olduğumu sandım. Seni seviyorum dedim, onlar da bana söylediler. O an gerçekten hissettiğim için söyledim. Ama itiraf etmeliyim ki hiçbiri aşk değilmiş. Hep derler ya, seni mutlu etmeye çalışan biri sana aşıktır. Evet, bu kısmen doğru ama aşk bundan ibaret değil. Sana güzel sözler söyleyen, seni güldürmeye çalışan, seninle gelecek hayalleri kuran birine aynı şekilde karşılık vermek. Aşkın bu olduğunu sanıyordum. Onu tanıyana kadar. Ama onu gördüğüm an anladım ki
Ben aslında hiç aşık olmamışım. Peki nedir? Neymiş aşk? Aşk yeniden çocuk olmakmış. Birinin gözlerine baktığında dünyanın en mutlu insanı olmakmış. Kendi çocukluk masumiyetini onun gözlerinde bulmakmış. Ve her baktığında sebepsiz yere gözlerinin mutluluktan dolmasıymış. Başıma gelene kadar bütün bunların sadece filmlerde ya da hayali bir evrende mümkün olduğunu sanırdım. Ama ben gerçekten aşık oldum. Onunlayken tanıdığım tanımadığım bütün çiftlere acırdım. Çünkü onlar sadece aşık olduklarını sanıyorlardı. Gerçek aşkın ne olduğunu hiç bilmemişlerdi. Şanssız olduklarını sanıyordum. Ama onu kaybettikten sonra anladım ki asıl şanssızlık aşkı tatmakmış. O gidince fark ettim. Çocukluk masumiyetin eskisi gibi kaybolmadı. Benimle birlikte nefes alan bir ölü gibi geziyor artık. Keşke onu gördüğüm ilk anı tekrar tekrar yaşayabilseydim. Ya da keşke onu hiç görmemiş olsaydım. Bu kez onun yanaklarından yaşlar süzülüyordu. O kadar üzülmüştüm ki. Çok uzun bir aradan sonra duygularıyla yaşamaya devam eden birini görmekle kalmamıştı. Eskiden onun gibi biri olduğumu hatırlayınca içim parçalanmıştı. Ağlaması canımı öyle yakmıştı ki. Ben de gözyaşlarıma hakim olamadım. İkimiz de gizlice yanaklarımızdan süzülen yaşları silerken dayanamadım ve sordum. Neden? Madem gerçek aşkı yaşayacak kadar şanslıydınız, neden ayrıldınız? Aslında son 10 dakikadır sebeplerini anlatıyorum. Hatta atladığım kısımları sen tamamladın bile diyebilirim. Sevmek yetmiyor. Son sözümü söyleyemedim. Hayallerimizi gerçekleştiremedim. Farklı yaşamlarımız vardı ama aynı yaralara sahiptik. Bunu ona anlatamadım. Başkalarının ayak izlerini takip etmeyi seçti. Bir süre sonra fark etti. Artık bu kulaklara göre ağız değildi. Gitmekten başka çare bırakmadı bana. Dehşete kapılmıştım. Ona hak verdiğim için mi yoksa bilmediğim bir gerçekle yüzleştiğim için mi bilmiyordum. Sadece susup sessiz kalmayı seçti. Sonra gözyaşlarını sildi, toparlandı, ayağa kalktı. Ve yine o çocuk adam gülüşüyle baktı gözlerime. Vaktini aldım. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Buna ihtiyacım vardı. Ama sen yapabilirsin, yeniden deneyebilirsin, gidebilirsin ona. Neden yapmıyorsun? Neden denemiyorsun? En yakınların bile, ailen, arkadaşların, çocukların sen gidince yerini doldururlar. Seni unuturlar. Zaman geçtikten sonra geri döndüğünde geçmişten gelen biri gibi olursun ve hayatlarını alt üst edersin. Artık oraya ait değilsindir. Giden bir daha dönmemeli. Dedi. Gitmek için hamle yaptı. Aniden ayağa kalktım ve elimi uzatarak önünü kestim. Benim adım... Gece burada beni dinleyen kişinin papatya olmasını dilerdim. Seni bu gece sadece papatya olarak hatırlamak isterim. Tabii senin için de bir mahsuru yoksa. Hüzünle gülümsedim. Başımla hafifçe onayladım. Tamam der gibiydim. Sonra sordum. Ya senin adın? Sen de beni biliyor musun diye hatırla. İstemsizce güldüm. Çocuk adam bir kez daha yüzüme gülümseme kondurmayı başarmıştı. O da bana gülümsedi. Ardından sırtını dönüp yavaş adımlarla uzaklaşmaya başladı. Giderken attığı her adımda hüzün kalbime kara basan gibi çökmeye başlıyordu. Dayanamadım ve bağırarak sordum. Ya kalan? Eğer kalan gideni geri getirmek istese? O zaman ne olurdu? Olduğu yerde durdu. Yüzünü bana tam dönmedi.
Başını hafifçe sola çevirdi ve konuştu. Bilmem. Ya sen biliyor musun? Birkaç saniye öylece durdu. Sanki cevap veremeyeceğimiz zaten biliyordu. Bir yanıtım olmadığını görmem için beklemişti. Ben de bunu fark ettiğim anda sessizce yürümeye devam etti ve gözlerimin önünden kayboldu. Çocuk adam. Adını bilmiyorum ama hissettiklerimizi biliyorum. Yalnız değilsin. Bu satırları sana değil, kendime yazdım. Unutursam hatırlayayım, karanlığa düşersem yolumu aydınlatsınlar diye. Biliyor musun? Belki görmem bir daha. Ama eğer görürsem kalbim seni çoktan tanıyor olacak.